Merhaba. Yürütmekte olduğum araştırma projesi 19. yüzyıldaki kadın yoksulluk sorununu ele alıyor. Bu projede bir kısmını daha önce tamamladığım bir araştırmanın kapsamını genişletmeyi amaçlamakla birlikte nihai hedefim aslında yürütmekte olduğum araştırmayla daha önce tamamlayıp yayımladığım makaleleri bir kitapta toplamak. Şu anda bu kitap projesinin tamamlanmamış 2 bölümüne yönelik araştırma yürütüyorum. Bu bölümlerden birincisi 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul dışındaki taşra kent ve kasabalarındaki yoksul ve muhtaç kadınlar, bu kadınların yoksulluğuna yol açan koşullar, kadınların yoksullukla baş etme stratejileri ve muhtaç kadınlara yönelik sosyal politikalar üzerine. İkinci bölümde ise gazete ve dergi gibi matbu kaynakları kullanarak Osmanlı elitlerinin hem yoksul ve muhtaç kadınlara hem de devletin önerdiği sosyal politikalara bakışlarını, bu konudaki söylem ve yaklaşımlarını ele almayı amaçlıyor. Bu çalışmada öncelikle kadın yoksulluğunun nedenlerini ele alacağım. Bu amaçla savaş, zorunlu göç gibi şiddetle ilişkili faktörlere, kadınlar için ücretli iş olanaklarının bulunmaması, sosyal yardım politikalarının ve kurumlarının yokluğu ya da yetersizliği gibi yapısal faktörler ve de üçüncü olarak hanenin geçimini sağlayan erkeğin evini terk etmesi ya da ölmesi gibi kişisel zorlukların çatışma, kesişim ve bütünlüğünü inceleyeceğim. Çalışmamda yoksulluğun nedenlerinin yanında bu sorunla mücadele biçimlerinde bir başka başlık olacak. Kadın yoksulluğunu azaltmaya yönelik politikalar, kurumlar, pratikler, kent ve kamusal yaşamda düzen, asayiş, güvenlik nosyonları ve bunların toplumsal cinsiyet perspektifinden tanımlanması ve de muhtaç kadınların hem kişisel hem de yapısal eşitsizliklerle baş etmekte kullandıkları stratejiler bu çözüm başlıkları altında toplanmış olacak. Bu geniş kitap projesinin ilk 3 bölümünü oluşturacak araştırmalar dediğim gibi geçtiğimiz yıllarda yayımlandı. Bunların ilkinde Haseki Nisa Hastanesi'nin ve bu kurumun çoklu işlevleri üzerinden kimsesiz, ücretli gelirden ya da bir erkeğin ya da aile bağlamının korumasından mahrum kadınların profillerini ve deneyimlerini ele aldım. Bu konuda yazmış olduğum bir başka makalede 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası İstanbul'a zorunlu göç sonucu sığınan dul, muhacir kadınlara yönelik kurulan Kırmızı Kışla isimli dulhaneyi inceledim. Savaş ve zorunlu göçün yarattığı insani trajedi, iskan politikalarına toplumsal cinsiyet boyutu ve de Kırmızı Kışla'nın kısa tarihi üçgeni üzerinden kimsesiz ve yoksul muhacir kadınlara yönelik sosyal politikaları ele almıştım bu çalışmada. Son olarak da üçüncü bir makalemde yoksulluk ve toplumsal cinsiyette suç üzerinden çalıştım. Spesifik olarak da yeni doğmuş bebeklerin öldürülmesi konusuna bakmıştım. Şu anda araştırdığım ilk konu Osmanlı taşrasında kocaları tarafından terk edilen kadınlar üzerine. Hem kadın yoksulluğunun hem de buna yönelik sosyal politikaların İstanbul dışındaki taşra kent kasabalarında nasıl yaşandığına ve hayata geçirildiğini araştırmak. Dolayısıyla da başkentle kısıtlı bir genelleme yapmamak açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında taşrada farklı kent, köy, kasabalarda kocaları tarafından terk edilen çok sayıda kadının varlığı önemli bir sosyal problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da terk edilme sorununa yol açan savaş, geçim olanaklarının yokluğu gibi nedenlere bakıyorum. Osmanlı Devleti'nin hem yerel hem de imparatorluk genelinde bu sorunla baş etme yöntemleri, kime yardım edip kime etmediği de bu araştırma kapsamında baktığım, tartıştığım başka bir konu. Erken modern Osmanlı toplumunda muhtaçlara yardım loncaların, vakıfların, mahallelerin, dini cemaatlerin üstlendiği bir sorumlulukken 19. yüzyıl sonrası sosyal yardım giderek devletin merkezi olarak planladığı, üstlendiği, idare ettiği bir konuya dönüşüyor. Erken modern dönemlerde yardıma muhtaç kişinin kimliği, yani dini, sınıfsal, etnik, mesleki aidiyeti, ulaşabileceği yardımın niteliğini önemli ölçüde belirlerken 19. yüzyılda muhtaç kişinin kimliğinden çok yardımı gerçekten hak edip etmediği tartışması ön plana çıkıyor. Dolayısıyla sosyal yardım ve dayanışmanın insani olduğu kadar politik, yani devletin doğası ve işlevleriyle doğrudan ilişkili bir konu olduğuna işaret eden olgularla karşılaşıyoruz. Osmanlı tarihçiliğinde hem toplumsal cinsiyet hem sosyal politikalar alanında kayda değer çalışmalar yapılmış olsa da spesifik olarak bu konuyu bir arada düşünen yeterli sayıda çalışmanın olmadığını düşünüyorum. Yürütmekte olduğum araştırmanın hem bu boşluğu doldurma yönünde katkıda bulunmasını hem de daha önemlisi yoksulluk sorununu toplumsal cinsiyet merceğinden incelememizi ve kadınları tarihin aktif özneleri olarak düşünmemizi sağlamasını temenni ediyorum.